Kimine göre mezhep, kimine göre tarikat, kimine göre ise bağımsız bir inanç sistemi. Ağahan ailesinin temsil ettiği topluluk, kökenini 8. yüzyılın sonlarında İslam dünyasında ortaya çıkan İsmaili topluluğuna dayandırıyor. Bu grup başlangıçta Şii mezhebinin bir koluydu. Zamanla kendi içinde örgütlenip gizli yapılar kurdu. Hatta bir dönem Fatımi Devleti gibi büyük bir imparatorluk yönettiler. Yüzyıllar içinde farklı yorumlara bölündüler ve en bilinen kollarından biri Nizariler oldu. Günümüzde Nizarilerin lideri Ağahan unvanını taşıyor. Onlara göre Ağahan, Tanrı tarafından atanmış, yaşayan ruhani önder. Yani sadece dini bir lider değil, topluluk için ahlaki, sosyal ve kültürel rehber. Onun sözleri cemaatte tartışmasız kabul görüyor. Geleneksel İslam yorumlarından farklı olarak namaz ve oruç gibi ibadetler daha esnek uygulanıyor. Bunların yerine toplumsal hizmet, eğitim ve yardımlaşma ön planda. Ağahan ailesi modern giyim tarzıyla, batıda iyi eğitim görmüş üyeleriyle ve dünya genelindeki etkili bağlantılarıyla tanınıyor. Lüks yaşamlarıyla da dikkat çekiyorlar. Özel jetlerle seyahat ediyor, uluslararası iş dünyasında yer alıyorlar. Yine de milyonlarca insan onları manevi önder olarak görüyor. 2025 yılında babasının vefatından sonra Prens Rahim el-Hüseyni topluluğun başına geçti. Kendisi Nizarilerin 50. imamı olarak kabul ediliyor. Ancak bu imamlık geleneksel İslam'daki gibi kurallara dayalı değil. İnanç daha çok manevi gelişim, modern dünyaya uyum ve liderlerin rehberliği üzerine kurulmuş durumda. Ağahan'ın sözleri cemaat için adeta bir fetva hükmünde. Ancak bu fetvalar sıkça Batı normlarıyla uyumlu, hatta zaman zaman Batı'nın değerleriyle nüanssız bir şekilde örtüşen yorumlar içeriyor. İsmaililik 8. yüzyılda İmam Cafer es-Sadık'ın ölümünden sonra liderlik konusunda çıkan ayrılıkla ortaya çıktı. Çoğu Şii, küçük oğlu Musa el-Kazım'ı, bir grupsa büyük oğlu İsmail bin Cafer'i lider kabul etti. Bu ikinci grup İsmaililer olarak anıldı. Abbasi baskısı nedeniyle uzun süre gizli örgütlenen İsmaililer 909'da Kuzey Afrika'da Fatimi Devleti'ni kurdu ve Kahire'de El-Ezher Üniversitesi'ni açtı. 11. yüzyılda Fatimi hükümdarının ölümüyle topluluk ikiye bölündü. Hasan Sabbah'ın liderliğindeki Nizariler ve Mısır'da kalan Müstaliler. Günümüzde Nizariler Ağahan ailesi tarafından yönetiliyor. Bu topluluk modern, eğitimli ve seküler yapısıyla tanınıyor. Müstaliler ise Hindistan, Pakistan ve Yemen'de küçük gruplar halinde yaşıyor. Ağahanlar her dönemde yaşayan bir liderin olması gerektiğine inanıyor. 2025'te lider olan 5. Ağahan Prens Rahim el-Hüseyni hem dini hem toplumsal rehber olarak görülüyor ve uluslararası kalkınma projeleriyle diplomasi alanında aktif rol oynuyor. Nizari İsmaili topluluğu bugün yaklaşık 15 milyon kişiden oluşuyor. Üyeleri Güney Asya, Orta Asya, Doğu Afrika ve Batı ülkelerine dağılmış durumda. Kanada, Amerika, İngiltere, Fransa, Almanya ve Avustralya'da güçlü diasporaları var. Bu topluluklar genellikle eğitimli, meslek sahibi ve profesyonel alanlarda aktif bireylerden oluşuyor. Ağahan hanedanının bazı ülkelerde yürüttüğü çalışmalar mevcut. Bunları şöyle sıralamak mümkün. Pakistan, eğitim, sağlık, kırsal kalkınma, yenilenebilir enerji ve dijital dönüşüm projeleri yoğun. Özellikle kırsal bölgelerde okullar, hastaneler ve altyapı projeleri destekleniyor. Hindistan, yoksullukla mücadele, sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi, kültürel mirasın korunması ve eğitim alanında çeşitli programları var. Tanzanya ve Kenya, Doğu Afrika, su kaynaklarının yönetimi, sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi ve ekonomik kalkınma projeleri yürütülüyor. Uganda, eğitim projeleri ve sağlık hizmetlerine erişimin artırılması çalışmaları var. Bangladeş, kadınların güçlendirilmesi, eğitim ve sağlık alanında destekler sağlanıyor. Orta Asya, Tacikistan, Kırgızistan, Özbekistan, tarımın geliştirilmesi, altyapı projeleri ve kültürel mirasın korunması üzerine çalışmalar yapılıyor. Orta Doğu ve Kuzey Afrika, sağlık, eğitim ve kültürel projelerle bölgesel kalkınmaya katkı sağlanıyor. Batı ülkeleri, Kanada, Birleşik Krallık, Portekiz ve benzeri. Kültürel merkezleri, üniversiteler ve araştırma enstitüleri aracılığıyla kültürel ve eğitimsel faaliyetler yürütülüyor. Genel olarak Ağahan hanedanı yoksullukla mücadele, eğitim, sağlık hizmetleri, çevre koruma ve kültürel mirasın yaşatılması gibi alanlarda global bir etki yaratmaya odaklanıyor. Bu çalışmalar yerel toplumların yaşam kalitesini artırmayı ve sürdürülebilir kalkınmayı desteklemeyi amaçlıyor. Ancak bu faaliyetlerin bir yandan samimi insani yardım ve gelişim çabaları olduğu söylenirken, diğer yandan Ağahan ailesinin küresel nüfuzunu ve prestijini artırma stratejisinin bir parçası olduğu da eleştiriliyor.
Özellikle Batı ülkelerinde oluşturulan kültür merkezleri ve diplomatik ilişkiler sadece hayırseverlikten öte politik ve ekonomik etkisini genişletme amacını taşıyor olabilir. Bu yüzden bazı gözlemciler Ağa Han'ın kalkınma projelerini bir yandan topluluk içinde dini liderliğini pekiştirmek, diğer yandan uluslararası arenada güç ve itibar kazanmak için kullandığını düşünüyor. Nizari kolunun kökleri 11. yüzyılda İran'daki Hasan Sabbah liderliğine uzanır. 1090'da ele geçirdiği Alamut Kalesi hem dini hem de siyasi bir merkez oldu. Hasan Sabbah, dönemin güç odaklarına karşı gizli operasyonlar ve suikastler düzenleyen bir yapı kurdu. 1256'da Moğollar kaleyi yıktı. Liderler uzun süre kimliklerini gizleyerek hayatta kaldı. 1800'lerde Ağa Han unvanı ortaya çıktı. 1. Ağa Han, Hasan Ali Şah hem İran hem de Hindistan'da önemli bir siyasi figürdü. 1866'daki ünlü Koja davası onun topluluk üzerindeki liderliğini hukuken pekiştirdi. Sonraki Ağa Hanlar dini liderlik yanında eğitim, sağlık, kalkınma ve diplomasi alanlarında etkili oldu. 3. Ağa Han 1885-1957 uluslararası diplomasiye katkıda bulundu. Milletler Cemiyeti Başkanlığı yaptı. Modern vakıf sistemini başlattı. 4. Ağa Han Karim el-Hüseyni 1957-2025 Ağa Han kalkınma ağını kurdu. Dünya çapında eğitim, sağlık, kültür projeleri geliştirdi. 5. Ağa Han Rahim el-Hüseyni Brown Üniversitesi mezunu. 30'dan fazla ülkede 96.000 çalışanla kalkınma ve yardım projelerini sürdürüyor. Bugün Ağa Han, siyasi bir figür olmaktan çok, dünya genelinde sosyal kalkınma projeleri ve kültürel işbirlikleri yürüten, etkili ama bağımsız bir lider konumunda. Son 2 kuşaktır Ağa Han ailesinde dikkat çeken bir özellik: Batı kökenli anneler ve evlilikler. 1957'de henüz 20 yaşındayken lider olan Prens Karim el-Hüseyin yalnızca topluluğunun manevi lideri değil, aynı zamanda diplomat, milyarder iş insanı, hayırsever ve Avrupa sosyetesinin tanınan bir ismiydi. Portekiz vatandaşlığı ve Lizbon'daki ikametgahı ona diplomatik ve mali ayrıcalıklar sağladı. Annesi İngiliz aristokrasisinden Baroness Joan Barbara Yarde Buller, babası ise İtalyan kökenli Caterina Teresa Magliano'nun oğlu olan Prens Ali Han'dı. Ali Han ayrıca Hollywood yıldızı Rita Hayworth'la evlenerek ailesinin soy ağacına sinema dünyasından da bir halka ekledi. Oğlu Rahim el-Hüseyin de benzer bir aile geçmişine sahip. Annesi İngiliz model ve sosyetik Sarah Frances Crocker Poole. Rahim Ağa Han 2013'te Amerikalı model Kendra Irene Spears ile evlendi. Çiftin 2 çocuğu oldu ancak 2022'de boşandılar. Böylece son 3 kuşakta Ağa Han ailesi İngiliz, İtalyan ve Amerikalı bağlarla örülü bir portreye dönüştü. Kimileri bunu dünya vatandaşı bir liderlik olarak görürken, kimileri ise Doğu ile Batı arasında kültürel bir uyum ya da asimilasyon olarak yorumluyor. 4. Ağa Han Prens Kerim el-Hüseyni 1936 yılında Cenevre'de doğdu. 1957'de sadece 20 yaşındayken Nizari İsmaililerin 49. imamı oldu. Yarım yüzyıldan fazla süren liderliği boyunca geleneksel dini liderliği modern bir dünya görüşüyle birleştirdi. Batı'da aldığı eğitim, diplomasi konusundaki yetenekleri ve büyük servetiyle sadece dini bir lider değil, aynı zamanda dünya çapında önemli bir kalkınma figürü oldu. Servetinin 1 milyarla 13,3 milyar dolar arasında olduğu tahmin ediliyor. Özel yatlar, jetler, yarış atları, lüks oteller ve çeşitli ülkelerde gayrimenkulleri bulunuyordu. Fakat bu servetin büyük kısmını kurduğu Ağa Han kalkınma ağı aracılığıyla eğitim, sağlık, kültür ve kırsal kalkınma projelerine harcadı. Etkisi Batı Afrika'dan Güney Asya'ya kadar uzandı. Ayrıca Batı aristokrasisinden eşlerle yaptığı evlilikler ve lüks yaşam tarzı onu hem Doğu hem de Batı dünyasında tanınan özel bir lider haline getirdi. 4. Ağa Han 4 Şubat 2025'te 88 yaşında hayatını kaybetti. 2025 yılında babasının vefatının ardından 1971'de Cenevre'de doğan Prens Rahim el-Hüseyin 5. Ağa Han olarak imamlık görevini devraldı. Batı'da iyi bir eğitim aldı. Amerika'da lise, Brown Üniversitesi'nde edebiyat, İspanya'da işletme eğitimi gördü. Uzun yıllar Ağa Han kalkınma ağında çalıştı ve özellikle çevre, sürdürülebilirlik ve iklim konularına önem verdi. Pakistan'daki yenilenebilir enerji projeleri ve dijital dönüşüm çalışmaları onun öncülüğünde gerçekleşti. Ayrıca Suriye'deki savaş ve göç mağdurları için 100 milyon euroluk yardım sözü verdi. Kamuoyunda özel hayatıyla da dikkat çeken 5. Ağa Han, 2013'te Amerikalı model Kendra Spears ile evlendi. 2 çocuğu olan çift 2022'de boşandı.
Cenevre, Londra ve Lizbon arasında geçen yaşamına Norveç'in Lofoten adalarındaki eviyle doğa tutkusu da eşlik ediyor. Geçirdiği bir çocukluk kazası nedeniyle hafif bir yürüme bozukluğu bulunuyor. Henüz imamlıkta kendi ideolojik çizgisini tam olarak ortaya koymuş değil. Liderliği şimdilik kurumsal sürdürülebilirlik odaklı, teknokratik bir yönetim olarak görülüyor. Bugün 5. Ahan, babasından yalnızca bir dini liderlik makamı değil, aynı zamanda küresel ölçekte geniş bir yatırım portföyü ve milyarlarca dolarlık bir ekonomik miras devralmış durumda. Ancak onun liderliği bu mirası yalnızca kurumsal devamlılıkla mı sınırlı tutacağı, yoksa çağın sorunlarına dair güçlü bir vizyon inşa edip etmeyeceği sorusuyla şekillenecek. 4. Ahan'ın serveti farklı kaynaklara göre 1 milyarla 13,3 milyar dolar arasında değişiyor. Bu servet özel yatlar, jetler, yarış atları, lüks oteller ve dünya genelinde birçok gayrimenkulü kapsıyor. Ancak büyük bir kısmı Ahan Kalkınma Ağı aracılığıyla eğitim, sağlık ve kalkınma projelerine harcanıyor. 5. Ahan babasından devraldığı bu büyük servetin sahibi. Kesin rakamlar açıklanmasa da servetin aynı ölçüde devam ettiği ve çok sayıda yatırım ve gayrimenkule sahip olduğu biliniyor. Onun serveti de büyük ölçüde vakıf çalışmaları ve küresel kalkınma projelerine ayrılıyor. Nizari İsmaililer, İslam'ın diğer mezheplerinden farklı olarak dini kuralları daha çok içsel ve sembolik olarak yorumlarlar. Onlar için Kur'an'daki ayetlerin sadece dıştan görünen anlamı değil, derin ve gizli anlamları da önemlidir. Bu yüzden dini ritüelleri birebir uygulamaktan çok bu ritüellerin ne anlama geldiğine odaklanırlar. Ancak bu yaklaşımın bir sonucu olarak toplulukta yaşayan imam denen çok güçlü ve sözü dinlenen bir lider vardır. Bu lider dini öğretilerin doğru yorumlayıcısı olarak kabul edilir ve bu yorumlar genellikle sorgulanmaz. Yani Ahan hem dini hem de toplumsal konularda topluluğun en önemli otoritesidir. Nizariler arasında alkol tüketimi genellikle yasak değildir. Özellikle Batı ülkelerinde yaşayanlar alkolü kişisel tercih olarak görebilir ve bazı sosyal etkinliklerde alkol kullanımı yaygındır. Bu tutum klasik İslam kurallarıyla tamamen uyumlu olmasa da Ahan liderliği bu konuda katı kurallar getirmekten kaçınır ve modern yaşamla uyumlu olmaya çalışır. Dini kuralların sembolik ve esnek yorumlanması bazen dışarıdan bakanlar için bu gerçekten inanç mı yoksa sadece bir yaşam biçimi mi sorusunu akla getirir. Namaz ve oruç gibi ibadetlerin yerini daha çok toplumsal diyalog ve yardım alma verme gibi davranışlar almıştır. Bu yüzden Nizariler inançlarını biraz daha modern ve esnek bir şekilde yaşarlar. Ama bazıları bunun dini kurallardan çok uzaklaşmak anlamına gelip gelmediğini tartışır. Nizari İsmaililer, Şii İslam'ın mistik ve merkeziyetçi bir grubu. Tarih boyunca dini bilgiyi sadece liderleri olan imamın bildiğine inanmışlar. Ama zamanla hem dini hem siyasi ve ekonomik bir yapı haline gelmişler. Bugün bu grubun en tanınan yüzü ise Ahan ailesi. Ahan ve onun kurduğu Ahan Kalkınma Ağı, sağlık, eğitim, kültür ve ekonomi gibi alanlarda büyük yardım ve yatırım işleri yapıyor. Ancak bazıları bu yardımların sadece insanlara yardım etmek için değil, aynı zamanda Batı'da saygınlık kazanmak için yapıldığını düşünüyor. Ahan, Batı ülkelerinde dini bir liderin ötesinde modern ve seküler bir Müslüman kimliği temsil ediyor. Bu sayede hem diplomatik ayrıcalıklar kazanıyor hem de büyük mali kaynaklara erişim sağlıyor. Topluluk içinde ise liderlerin sözleri sorgulanmıyor. Bağlılık çok güçlü ama eleştiri az. Sonuçta Nizariler eskiden sadece dini ve manevi liderlik ararken bugün bu liderlik hem dini hem de siyasi ve sosyal güç kazanma aracına dönüşmüş durumda. Bu yüzden bazıları Nizariliği gerçekten bir inançtan çok iyi organize olmuş bir elit topluluğu olarak görüyor.